Tarihe Hermann Bilen Göring adıyla geçen adam, 12 Ocak 1893'te Marienbad Sanatoryumunda dünyaya geldi. Doğduğu dönem, Almanya'nın hem içeride hem dışarıda kimliğini yeniden tanımladığı çalkantılı yıllardı. Göring, Bavyera Krallığındaki Rosenheim kasabasında Heinrich Ernst Göring ve Franziska Tiefenbrun'un çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Babası Heinrich, tipik bir 19. yüzyıl subayıydı. Disiplinli, gururlu ve sömürge idealiyle büyümüş bir adam. Bir zamanlar Bavyera ordusunda süvari subayıydı. Daha sonra Otto von Bismarck'ın isteğiyle İngiltere'ye gönderildi. İngiliz sömürge yönetimini incelemek üzere. Daha sonra kaderi onu Afrika'ya sürükledi. Güneybatı Afrika'da Almanya'nın yeni kolonilerinde elçi olarak görev aldı. Orada geçirdiği yıllar kısa ama belirleyici oldu. Sömürgeciliğin sert gerçeklerini gördü ama asıl sertlik onu değil, geride bıraktığı ailesini şekillendirecekti. Annesi Franziska Tiefenbrun, kültürlü ama duygusal olarak kırılgan bir kadındı. Heinrich'le evliliği onu diplomatik görevlerin arasında yalnız bıraktı. Hermann doğduğunda Franziska yeni doğan oğlunu Haiti'ye götürmek yerine Bavyera'daki bir aile dostuna bıraktı. Gauff ailesine. Küçük Hermann 3 yıl boyunca annesiz büyüdü. O kısa ama belirleyici ayrılık onda ömür boyu sürecek bir öfkenin ve güven eksikliğinin tohumlarını ekti. 1896'da anne ve oğul yeniden bir araya geldiğinde o 3 yıllık boşluk kelimelerle kapanmadı. Annesi kollarını açtı ama Hermann koşup sarılmak yerine küçük yumruklarını kaldırdı. Bir çocuğun terk edilişine verdiği en ilkel tepki. Aile daha sonra Berlin'e taşındı. Friedenau banliyösündeki evlerinde küçük Hermann asker olmayı hayal ediyordu. Babasının üniforması onun gözünde kahramanlığın simgesiydi. Ama evin içinde farklı bir figür yükseliyordu. Doktor Hermann Eppenstein. Eppenstein, Göring ailesinin vaftiz babasıydı. Varlıklı, etkileyici, zarif bir adam. Almanya'ya döndüğünde Avusturya sınırına yakın Mautendorf şatosunu ve Nürnberg yakınlarında Weldenstein şatosunu satın aldı. Bu malikaneler Göring ailesinin adeta yeni soyluluk merkezi haline geldi. Ama bu lüksün bedeli vardı. Eppenstein yalnızca bir dost değil, Franziska'nın metresiydi. Ziyaret ettiğinde şatonun en güzel odası ona verilirdi. Franziska'nın odasının yanında kalır, Heinrich ise zemin katta adeta sürgün edilmiş gibi yaşardı. Aile içinde güç dengesi açıkça değişmişti. Gerçek baba gölgede kalırken, vaftiz baba her şeye hakimdi. Eppenstein çocuklara hediyeler yağdırır, onlara hayatı boyunca sürecek bir ayrıcalık duygusu kazandırırdı. Ama aynı zamanda farkında olmadan küçük Hermann'ın kişiliğine zehirli bir kıskançlık tohumunu da ekiyordu. Otoriteye meydan okuyan, disiplinden nefret eden, şımartılmış bir çocuk olarak büyüdü. Okul hayatı kısa sürede sorunlarla doldu. İlkokulu Furut'ta bıraktı. 1904'te gönderildiği Ansbach Yatılı Okulu'ndan kaçtı. Eve dönebe harcadı, okuldan ayrılırken yaylı çalgıların hepsini kesip bozdu. Otoriteye başkaldırısı kendi gözünde bir kahramanlık eylemiydi. Babası, "Bizim damarlarımızda büyüklük var" derdi. Bu söz küçük Hermann'ın zihninde yankılandı. Artık kendini sıradan bir çocuk değil, kaderin seçtiği bir figür olarak görüyordu. 1905'te babası ve Eppenstein onu Karlsruhe Askeri Okulu'na göndermeye karar verdiler. İronik biçimde ikisi de Hermann'ın buna direneceğini düşündü. Ama o bu fikre hayran kaldı. Çünkü nihayet kendini kahraman yapacak bir sahne bulduğunu düşündü. O gün, gelecekte Nazi Almanyası'nın en karanlık figürlerinden birinin ilk adımı atılmıştı. Henüz çocuktu ama içindeki güç arzusu, kırgınlık ve onay ihtiyacı çoktan şekil almıştı. 1909 yılına gelindiğinde Hermann Göring artık çocukluk gölgelerinden sıyrılmış, hedefini netleştirmişti. Berlin yakınlarındaki Lichterfelde Askeri Koleji'ne kaydoldu. Oradaki sıkı rejim, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan talimler, soğuk yatakhanelerdeki sessiz geceler, onun karakterindeki disiplini ve otoriteye duyduğu tutkuyu besledi. Askeri okuldan en yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Mart 1912'de Prinz Wilhelm alayına, yani 112. Piyade Alayı'na katıldı. Mülhaus'da konuşlandırılmıştı.
Almanya ile Fransa arasında sınırın hemen ucunda. Henüz 20'li yaşlarının başındaydı ama kendini çoktan asker kimliğine teslim etmişti. 1913'te teğmenliğe yükseldi. Aynı yıl hayatında bir dönüm noktası yaşandı. Yıllardır aileye maddi destek veren vaftiz babası Doktor Eppenstein'la ilişkiler aniden koptu. Göring ailesi, Eppenstein'ın malikanesi Waldenstein şatosundan kovuldu. Kısa bir süre sonra da babası Heinrich öldü. Bu kayıp genç Hermann'ı sarsmış olsa da onu kırmadı. Aksine içindeki hırsı daha da büyüttü. Münhaus'taki görevine döndüğünde Göring burada hayatı boyunca sürecek bir dostluk kurdu. Teğmen Bruno Lörser'le. İkisi de disiplinli, cesur ve gözü karaydı. Sınırın hemen ötesinde bir Fransız köyü vardı ve Avrupa farkında olmadan tarihin en kanlı savaşı için geri sayımdaydı. Haziran 1914'te Saraybosna'da Arşidük Franz Ferdinand'ın suikasti kıta çapında bir fırtınayı tetikledi. Temmuz krizi patlak verdi, diplomasi çöktü. Kısa süre içinde Almanya savaşta yerini aldı. Savaş başladığında Göring'in birliği Ren Nehri'nin gerisine çekilme emri aldı. Fransızlar hızla Mülhaus'u işgal etti. Genç teğmen ilk görevinde risk aldı. Emirleri aldırmadan karşı saldırıya geçti. Fransız birliklerini şaşırtarak kasabadan kovdu. 4 Fransız süvari atını ganimet olarak ele geçirdi ve karargaha kahraman gibi döndü. Ertesi gün bisikletlerle geri döndü. Küçük bir birlikle Fransızlara yeniden saldırdı. Onları paniğe sürükledi ama büyük hedefi General Paul Pau'yu yakalama planı yanlışlıkla silahını ateşleyen bir asker yüzünden başarısız oldu. Bu kaçırılan fırsat onun içinde derin bir yara olarak kaldı. Kendini kaçırılmış kahramanlık duygusuna kaptırdı. Göring kısa sürede güvenilir bir subay olarak tanındı. Fakat aniden romatizma nöbetleri başladı. Cepheden alınıp Freiburg Hastanesi'ne gönderildi. Burada yeniden dostu Lörser'le iletişime geçti. Lörser artık hava eğitim okuluna geçmişti. Gökyüzü çağırıyordu. Göring de başvurdu ama reddedildi. Yine de pes etmedi. Emirlere meydan okuyarak kendi transferini ayarladı ve gizlice pilot eğitimine başladı. Yargılanması istendi ancak ceza almadı. Çünkü yeteneği fark edilmişti. Kısa süre sonra Prens Friedrich Wilhelm'in 5. ordusuna bağlı 25. Saha Hava Müfrezesi'ne atandı. Lörser'le birlikte keşif uçuşları yaptı. Düşman mevzilerini fotoğrafladı, topçu hedeflerini haritalandırdı. Verdun çevresindeki kaleleri çizdi. Lörser alçaktan uçarak Fransız siperlerine tabancayla ateş etti. Bu çılgın cesaretleri onlara 1. sınıf demir haç madalyası kazandırdı. Göring'in mizahı da kendine özgüydü. Morse kodu öğrenip uçaktan merkeze mesaj gönderdiğinde ilk iletisi şuydu: "Ateşi kesin, zaten o lanet hedefi vuramıyorsunuz." Bir gün Fransızlar Taç Prenses Cecilia'nın bulunduğu karargaha saldırı düzenledi. Göring ve Lörser tabancalarıyla bir Fransız uçağını düşürdü ve misilleme olarak bir Fransız havaalanına küçük bir bomba attı. Bu olay Göring'in aklında yeni bir fikir doğurdu. Uçağa bir makineli tüfek monte etmek. O, Alman Hava Kuvvetleri'nde bu fikri ilk uygulayan kişi olacaktı. Ve böylece tarihte ilk kez hava savaşına makineli tüfekle giren Alman pilotu olarak anılacaktı. Artık sadece gözlemci olmakla yetinmek istemiyordu. Kendi uçağını uçurmak, kendi kaderini çizmek istiyordu. Deneyimi ve hırsı kısa sürede komutanların dikkatini çekti. Ekim 1915'te Freiburg'da pilot eğitimini tamamladı ve Jagdflieger, avcı pilot unvanını aldı. Gökyüzü artık onun sahnesiydi. Aşağıda savaş sürüyor, uluslar yanıyordu. Ama Hermann Göring için savaş bir görevden çok daha fazlasıydı. Bu, nihayet kahraman olabileceğini düşündüğü bir gösteriydi. Yeni avcı pilot unvanıyla Hermann Göring artık gökyüzünün gerçek bir savaşçısıydı. Yakın dostu Bruno Lörser'le birlikte Batı cephesinde savaşmak üzere kurulan Jagdstaffel 5 adlı yeni avcı grubuna katıldı. Henüz 1915'in sonuydu. Savaş göklerde yeni bir biçim kazanıyordu. Artık cephe yalnızca toprakta değil, bulutların arasında da çiziliyordu. Kasım ayında Göring ilk kez hava savaşının gerçek yüzüyle tanıştı. Karşısında devasa bir İngiliz uçağı vardı. Handley Page bombardıman uçağı. 2 kişilik mürettebatı vardı. Biri pilot,
diğeri gözlemci ve nişancı. Göring'in kullandığı aviatik ondan çok daha hafif ve çevikti. Korkusuzca yaklaşarak usta manevralarla düşmanın topçusunu saf dışı bıraktı. Ama kısa süre sonra Sopwith avcılarının saldırısına uğradı. Uçağının motoru ve yakıt deposu vuruldu, kendisi de ağır yaralandı. Bilinç kaybına sürüklenirken bir makineli tüfek sesi onu şoktan çıkardı. Son bir refleksle kontrolü ele aldı, burun dalışını durdurdu ve bir kilise mezarlığının yakınındaki tarlaya acil iniş yaptı. Kalçasındaki yara ölümcüldü. Saha hastanesine taşındığında kan kaybından ölmek üzereydi. Doktorlar mucize eseri onu kurtardı. Uçağının gövdesinde 60 kurşun deliği sayıldı. O savaş hem bedeninde hem ruhunda kalıcı izler bıraktı. Göring bir yıldan uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ama hava savaşı o sırada evrim geçiriyordu. Pilotlar artık asker değil, AS olarak görülüyor, ölümle flört eden kahramanlara dönüştürülüyordu. Gökyüzü romantikleştirilmiş bir ölüm arenasıydı. 1916'da iyileştiğinde dostu Lörzer artık saha filosu 26'nın komutanıydı. Göring de onun yanına katıldı. Cesareti ve gözü karalığı kısa sürede yeniden fark edildi. Geringen Aslanı, Karl Friedrich Nişanı ve Hohenzollern madalyasıyla onurlandırıldı. Mayıs 1917'de Flanders yakınlarında 27. Hava Filosu'nun başına getirildi. Kısa süre sonra kader onu tarihin en ünlü pilotlarından biriyle birleştirdi. Manfred von Richthofen, namı diğer Kızıl Baron. Göring ve Loerzer'in filoları Richthofen'in komutasında yeni bir hava birliğinde toplandı. Jagdgeschwader. Bu birlik gökyüzünün efsanevi şövalyeleri olarak anılacaktı. 1918 baharında Almanya, Batı cephesinde son büyük taarruzunu başlattı. Ama Nisan'da Kızıl Baron vuruldu ve öldü. Onun ölümü, Göring'in kariyerinde ani bir sıçrama yarattı. Mayıs ayında kalkışa hazırlanırken bir subay koşup geldi ve kendisine Pour le Mérite madalyası verildiğini bildirdi. Savaş alanında gösterilen cesaret için verilebilecek en yüksek nişan. Baron'un ardından komutayı kısa süreliğine Yüzbaşı Reinhardt devraldı. Ama o da yeni uçtuğu deneysel bir uçakta hayatını kaybetti. Böylece 7 Temmuz 1918'de Jagdgeschwader'in yeni komutanı Hermann Göring oldu. Törende Richthofen'in bastonu ona teslim edildi. Göring, o bastonu ömrü boyunca yanından ayırmayacaktı. Gücün sembolüydü. Ama aynı zamanda sorumluluğun ağırlığıydı. Savaşın son aylarında Almanya çökerken emirler birbirine karıştı. 10 Kasım'da uçakların Amerikalılara teslim edilmesi emri geldi. Ama hemen ardından tüm ekipmanın Darmstadt'a tahliye edilmesi istendi. 11 Kasım'da ateşkes ilan edildiğinde Göring kararsızlık içinde değildi. Emri reddetti. Pilotlarına uçaklarıyla Darmstadt'a gitmelerini söyledi. Bazı birlikler Strasbourg'da teslim oldu, bazıları ise yanlış anlayıp Mannheim'a indi. Orada asker ve işçi konseyleri ayaklanmış, silahlarına el koymuştu. Haber Göring'e ulaşınca tereddüt etmeden filosuyla havalandı. Mannheim'a varıp devrimcilere meydan okudu. Eğer silahları iade etmezlerse havaalanını bombalayacağını söyledi. Göring'in kararlılığı işe yaradı. Silahlar geri verildi, isyan bastırıldı. Kısa süre sonra Darmstadt'a geçti ve uçakların düşman eline geçmemesi için kazara iniş yapılmasını emretti. Savaş bitmişti. Hermann Göring, Bavyera'daki Aschaffenburg kasabasında yüzbaşı rütbesiyle onurlu bir şekilde terhis edildi. Ancak onun için savaş sadece askerlikti. Barış, kendi içinde yeni bir savaş anlamına geliyordu. Kendinde yeni bir yetenek keşfetti. İtabet. Kalabalıkların önünde konuştuğunda sesi yankılanıyor, insanlar onu öfke ve hayranlıkla dinliyordu. Meine Herren, die Situation erfordert unsere inwendige Wahrheit und entschlossenes Handeln. Wir müssen die strategischen Vorteile nutzen und unsere Position stärken. Orduya duyduğu sadakat, Almanya'nın yenilgisinden sonra öfkeye dönüştü. Askerlikten ayrıldıktan sonra göçebe bir hayata sürüklendi. Bir süre Danimarka'da yaşadı. 1920'de hayatının yönünü tamamen değiştirecek bir davet aldı. Ünlü kâşif Kont Erik von Rosen, onu İsveç'teki Baven Gölü kıyısındaki malikanesine uçurmasını istedi. Hava berbattı.
Ama Göring uçtu, donmuş göle iniş yaptı ve geri dönemedi. Kont ona şatosunda kalmasını teklif etti ve orada tanıştı. Barones Karin von Kantzow. Grup bir akşam şarkı söylerken Göring'in bakışları Karin'e kilitlendi. Kadın evliydi, bir oğlu vardı ama mutsuzdu. Göring'in sunduğu ilgi yıllardır özlediği bir sıcaklıktı. Kısa sürede birbirlerine tutuldu. Karin'in ailesi İsveç ordusundan bir baron ve İrlandalı bir anneye sahipti. Aristokrat ama duygusal bir aileydi. Kaybettikleri bir damat, büyük savaşta ölen bir Alman subayı, onları Almanya'ya ve Göring'e karşı daha anlayışlı kılmıştı. Yine de evlilik henüz mümkün değildi. Karin evliydi, Göring işsizdi. Ama ikisi de biliyordu, bu tanışma hayatlarının akışını tamamen değiştirecekti. Gökyüzü artık savaşın değil, tutkunun sahnesi olacaktı. 1921 yılına gelindiğinde Hermann Göring savaşın gölgesinden çıkıp kendine yeni bir kimlik arıyordu. Berlin'e dönerek siyasi bilimler okumak için üniversiteye kaydoldu. 28 yaşındaydı. Hala yön arayışındaydı. Ama içinde bastırılamayan bir amaç tutkusu vardı. Bu sırada hayatındaki dönüm noktası yeniden Karin von Kantzow oldu. Karin, kocasını boşanması için ikna etti. İlginçtir, kocası boşanmayı kabul etmekle kalmadı, Karin'e yeni hayatına başlaması için para bile verdi. Ve 3 Şubat 1922'de Münih'te Karin ve Göring evlendiler. Yeni çift, Münih'ten 50 mil uzaklıktaki Bavyera Alplerinin Hochkreuz bölgesine taşındı. Sakin bir dağ yaşamı düşlemişlerdi. Ama kader onların kapısına çok daha fırtınalı bir yol getirecekti. İkisi de milliyetçi duygularla yanıyordu. Ülke, Versay Antlaşması'nın aşağılayıcı hükümlerinin gölgesindeydi. Göring'in geçmişi, savaş kahramanlığı ve kaybolmuş bir imparatorluk özlemi onu giderek radikal fikirlerin kucağına sürüklüyordu. 1922'de Göring, hayatını sonsuza dek değiştirecek biriyle tanıştı. Adolf Hitler. Hitler o dönemde Münih merkezli küçük ama hırçın bir partinin başındaydı. Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi, NSDAP, yani Nazi Partisi. Bavyera hükümeti bu tür radikal harekette Partinin gücü Sturmabteilung, SA adlı paramiliter grubundaydı. Eski askerler, işsiz gençler ve sokak kavgalarına alışkın adamlardan oluşuyordu. Onların görevi parti toplantılarını korumak ve gerektiğinde yumrukla konuşmaktı. Komünistlerle sokaklarda dövüşüyor, Nazi toplantılarını milli görev bilinciyle savunuyorlardı. Hitler, Göring'in askeri geçmişini hemen fark etti. Kendisine SA'nın liderliği teklif etti. Göring kabul ettiğinde kendine 2 net hedef koydu. Öncelikle SA'yı disiplinli bir organizasyona dönüştürecektim. Her üye Hitler'in ya da benim emrimi koşulsuz yerine getirmeliydi. İkinci olarak işçilerden yeni üyeler kazanmaya çalıştım. Çünkü hareket halkın içinden doğmalıydı. Büyük savaştaki ünü onu ideal bir lider haline getirmişti. Askeri başarıları ve soğukkanlılığı SA saflarında hızla saygı uyandırdı. Komünistlere karşı duyulan nefret onun etrafında birleşen kitleyi daha da büyüttü. Hitler sonradan onu överken şöyle diyecekti: Meine Damen und Herren Heilstein, so ein freies Feldgeld und der nur eine leichte Stellung aufwecking Struktur behandelt sofort. SA'yı gerçekten yöneten tek adam Göring'tir. Ona dağınık bir kalabalık verdim. Kısa sürede 10.000 kişilik disiplinli bir birlik yarattı. Aslında bu ikili zıt kutuplardan geliyordu. Göring, imparatorluk ordusunun eğitimli bir subayıydı. Hitler ise cephelerde habercilik yapmış, düşük rütbeli bir askerdi. Ama ikisini birleştiren şey revankizm, Almanya'nın onurunu yeniden kazanma arzusu idi. Bu sırada Göring ve Karin, Münih'in Obermenzing semtinde yeni bir eve taşındı. Mütevazı ama hareketli bir evdi. Kısa sürede Nazi Partisi'nin gayri resmi toplantı merkezine dönüştü. Burada Göring, geleceğin kilit isimleriyle tanıştı. Rudolf Hess, kendini filozof ilan eden Alfred Rosenberg ve silah depolarına erişimi olan yüzbaşı Ernst Röhm. Bu çekirdek kadro, Nazi hareketinin temellerini oluşturdu.
Röhm'le Göring birbirinden farklıydı ama Hitler'in gölgesinde aynı amaçta birleştiler. Röhm hala Bavyera ordusundaydı. Bu da SEA'ya silah ve adam kazandırıyordu. Kimi zaman Göring'i küçümsese de onun soğukkanlılığına hayran kalmıştı. 1923 yılına gelindiğinde Almanya kaynıyordu. Ekonomik kriz, işsizlik ve siyasi şiddet zirvedeydi. Göring, SEA'yı Münih çevresindeki ormanlarda gizli tatbikatlarla eğitiyor, eyalet yönetimiyle ilişkileri dengede tutmaya çalışıyordu. Ama 1 Mayıs 1923'te komünistlerle Naziler arasında sokak çatışmaları patladı. Bu olay Nazi Partisi'ni büyütme stratejilerini yeniden düşünmeye zorladı. O sırada Almanya'nın başında Şansölye Gustav Stresemann vardı. Ülke, Ruhr'un Fransız işgaline karşı pasif direniş politikası yürütüyordu. Bu tavır milliyetçileri öfkelendirdi. Hitler ve Göring, General von Lossow'u kendi taraflarına çekmeye çalıştı. Ama plan başarısız oldu. Bir müttefik bulamadılar. Ta ki 8 Kasım 1923 gecesine kadar. O gece Münih'teki Bürgerbräukeller bira salonunda Bavyera Devlet Komiseri Gustav von Kahr, General von Lossow ve polis şefi Albay von Seisser 3000 kişilik bir kalabalığa konuşma yapacaktı. Hitler, Kahr'ın Bavyera'nın bağımsızlığını ilan edeceğini duydu. Bu fikre tahammül edemedi. Devrimin lideri olmak istiyordu ve geceyi kendi devrimine dönüştürmeye karar verdi. Olaylar hızla gelişti. Hitler silahını çekip havaya ateş etti. "Ulusal devrim başladı!" diye bağırdı. Salondakiler donup kalmıştı. Hitler bakanları rehin aldı, onları odadan çıkardı. Kalabalık huzursuzdu. Göring durumu sezdi. Kürsüye çıktı. "Korkacak bir şey yok. Biz dostuz. Şikayet etmeyin. Biralarınız duruyor." Kalabalık kahkahalarla gevşedi. Ama devrim çoktan raydan çıkmıştı. Hitler, General Ludendorff'un katılacağını umuyordu. Ama Ludendorff planı bilmediği için öfkeliydi. Kahr, Lossow ve Seisser serbest kalınca hükümeti Regensburg'a taşıdı ve Hitler'e karşı bildiriler bastırdı. Röhm bu sırada kendi başına hareket etmiş, Münih'teki askeri karargahı ele geçirmişti. Ama planın koordinasyonu çökmüştü. Sabah olduğunda Ludendorff hala umutluydu. "Ordu bize ateş açmaz," dedi. Ve Nazi birlikleri Ludwig Köprüsü üzerinden şehre doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 3000 kişi vardı. Ama köprünün sonunda silahlı polisler bekliyordu. Göring öne çıktı. Onlarla konuştu. "Direnirseniz rehineleri vururuz." Polis kısa süreliğine geri çekildi. Sütun yürüyüşüne devam etti. Ancak dar Residenzstraße sokağında polis barikatı yine karşılarına çıktı. Bir anlık sessizlikten sonra kurşunlar patladı. Kalabalık dağıldı. Hermann Göring kasığından vuruldu. Kan kaybı hızla artıyordu. Yerde yaralı halde yatarken bütün devrim, bir bira salonunun sıcak havasında doğan o hayal, kan ve panik içinde son buluyordu. Ludwig Köprüsü'ndeki kurşun sesleri sustuğunda, bira salonu darbesi bitmiş, Nazi devriminin ilk girişimi kanla bastırılmıştı. Ama Hermann Göring hala yaşıyordu. Ağır yaralıydı, fakat nefes alıyordu. Yandaşları onu hızla oradan uzaklaştırdı. Fırtına birlikleri onu mobilya tüccarı Bay Balli'nin evine taşıdı. Kaderin ironisi, ev sahibinin karısı Ilse Balli'nin bir Yahudi olmasıydı. Ilse, düşman olarak görülmesi gereken adamın yaralarını elinden geldiğince sevgiyle sardı. Gece olunca Göring, Profesör von Ach'a götürüldü. Yarası derindi. Kan kaybı ölümcüldü. O sırada karısı Karin yanına ulaştı. Ama kötü bir haber getirdi. General von Lossow, Göring'in tutuklanması için emir çıkarmıştı. Kaçmaktan başka çare yoktu. Karin, Garmisch kasabasındaki dostlarından yardım istedi. Zor da olsa Göring gizlice oraya taşındı. Fakat durumu kötüleşti. Yarası yeniden iltihaplandı. Ateşi yükseldi. İyileşme umudu giderek azalıyordu. Garmisch'teki varlığı fark edilince tutuklandı ve hastanede silahlı muhafızlar eşliğinde gözetim altına alındı. Dışarıda toplanan kalabalıklar şaşırtıcı bir şekilde ona sempati gösterdi. Karin'in ısrarı ve bazı polislerin yardımıyla Göring gizlice Avusturya'ya kaçırıldı. Innsbruck'taki bir hastanede acil ameliyata alındı. Ameliyat başarılı oldu
Ama Göring o ameliyattan başka bir bağımlılıkla çıktı. Morfin. Her gün 2 kez yapılan enjeksiyonlar acıyı dindiriyor ama ruhunu esir alıyordu. O günden sonra hayatının sonuna kadar bu bağımlılıkla savaşacaktı. İyileştikten sonra Göring Almanya'ya dönemedi. Hitler başarısız darbenin sorumluluğunu paylaşmak istememiş, Göring'in davasına katılmasını yasaklamıştı. Bu ihanet Göring'in içinde derin bir kırgınlık bıraktı. 1924 Şubat'ında ilk kez yeniden sahneye çıktı. Innsbruck'taki Milliyetçi Kongre'de konuşma yaptı. Sürgünde de Nazi ideallerini savunmayı bırakmadı. Avusturya'daki Nazi Partisi lideri Walter Riehl ile yakın çalıştı. Karin'le birlikte Tiroler Hof Oteli'nde kalıyorlardı ama maddi durumları berbattı. Bavyera hükümeti mallarına el koymuştu. Otel masraflarını bile zor karşılıyorlardı. Nisan sonunda Hitler'in davası sonuçlandı. Ludendorff beraat etti. Hitler ve diğer liderler hüküm giydi. Göring ise gıyabında suçlu bulundu. Af talebi reddedildi. Ancak Nazi hareketi bitmedi. Tam tersine büyüdü. Hitler hapisteyken bile Nazi Partisi Reichstag'da sandalye kazandı. Propaganda artık yer altında değil, parlamentodaydı. Göring ve Karin Avusturya'dan ayrılıp İtalya üzerinden Roma'ya geçti. Orada Benito Mussolini ile görüştüler. Bira salonu darbesini, başarısızlıklarını ve Almanya'nın geleceğini uzun uzun konuştular. Mussolini dikkatle dinledi. Çünkü Hitler de kendi gençliğini görüyordu. Kısa İtalya ziyaretinden sonra çift İsveç'e, Stockholm'deki Odengarten semtine yerleşti. Karin'in hasta annesine bakmak için kalmaya karar verdiler. Ama hastalık yalnızca annede değildi. Karin'in de sağlığı hızla bozuluyordu. Epilepsi nöbetleri başlamış, Göring'in morfin bağımlılığı da aynı hızla ilerlemişti. Birbirlerine destek olmaya çalışıyorlardı. Ama ev sessiz bir çöküşün merkezi haline geldi. 1927'de bir umut ışığı doğdu. Paul von Hindenburg, Almanya Cumhurbaşkanı seçildi ve geniş bir siyasi af ilan etti. Bu af, Göring'in ülkesine dönmesinin yolunu açtı. Almanya'ya döndüğünde hem eski ihtişamını hem de Hitler'le bağını yeniden kurmak istedi. Ancak partide işler değişmişti. SA liderliği artık Franz von Pfeffer'in elindeydi. Zengin bir aristokrattı ve Hitler onu ekonomik nedenlerle görevden alamıyordu. Parti parasızdı. Zengin dostlara ihtiyacı vardı. Göring'in cebi bomboştu ama itibarı hala işe yarıyordu. Kısa sürede Nazi Partisi'ne yeniden kabul edildi. Berlin'e gönderildi. Görevi para bulmak ve partiye destek kazandırmaktı. Eski dostu Lufthansa yöneticisi Erhard Milch ona Bavarian Motor Works (BMW) adına ticari temsilcilik ayarladı. Yavaş yavaş çevresini yeniden kurdu. Kışa doğru Göring Hitler'e yalvardı. "Beni Reichstag seçimlerinde aday göster." Strasser kardeşlerine karşı rekabet zordu ama Göring'in avantajı farklıydı. O, toplumun elitleriyle rahatça konuşabiliyor, Hitler'in erişemediği çevrelere ulaşabiliyordu. Seçim sonuçları Nazi Partisi için büyük bir zafer olmadı. Ama Göring Reichstag'a girdi. Artık parlamentoda bir sandalyeye sahipti. Joseph Goebbels de kazananlar arasındaydı. Göring coşkuluydu. Bu zafer hem siyasi dönüşünü hem de maddi kurtuluşunu simgeliyordu. Yeni bir daireye taşındılar. Badenstraße 7, 5 odalı modern bir ev. Orada yeniden bir hayat kurmayı denediler. Reichstag'da iletişim komitesine atandı. Dolayısıyla havacılık sektörüyle doğrudan ilgilenebiliyordu. Eski bağlantılarını kullanarak Lufthansa için ek fonlar sağladı. Bu sadece ticari bir hamle değildi. Almanya'nın askeri hava gücünü yeniden kurmanın gizli bir yolu gibiydi. Sanayi devlerini finanse etmeye ikna etmek, aynı zamanda onları Nazi Partisi'ne bağlamak anlamına geliyordu. Böylece ilk kez Almanya'nın büyük iş çevreleri Göring'in aracılığıyla partinin kapısından içeri girmeye başladı. Ama özel hayatta kayıplar bitmiyordu. 25 Eylül 1931'de Karin'in annesi hayata gözlerini yumdu. Hastalık ve yas Göring'in bağımlılığını derinleştirdi. Yine de o hızla yükselen yeni Almanya'nın içindeki yerini geri almıştı ve artık gökyüzünde değil, siyasetin en tehlikeli katmanlarında savaşacaktı. Karin'in tabutu kapanırken Göring'in içindeki dünya da kapandı.
Cenazeye güçlükle katılan Karin'in ardından o kendisini yeniden Berlin'e, siyasetin harlı ocağına attı. Çünkü ayakta kalmanın tek yolu buydu. Ve 30 Ocak 1933'te beklenen an geldi. Hitler şansölye oldu. Şehrin üstüne sarı bir ışık gibi yayılan gazetelerin manşetleri, kutlama kalabalıkları, meşaleler. Göring 3 şapka birden taktı. Portföysüz bakan, Prusya İçişleri Bakanı ve Havacılık Reich Komiseri. Resmi unvanlar, gayri resmi yetkiler, gölgelerde kurulan yeni düzen. Politik suçlu etiketinin ardına gizlenmiş acı bir sistem kurulurken Göring kampların ıslah edeceğini söyledi. Ama gerçek, makamların arasında paylaşılan çıplak bir güç kavgasıydı. Göring, Himmler, Röhm. Prusya polisinin üzerine bir pelerin gibi serdiği yeni aygıt çok geçmeden kendi adıyla anılacaktı. Gestapo. Himmler Bavyera'da kök salınca Göring aygıtı Prusya'dan çekip kendi karargahına taşıdı. Hitler ise 20 Nisan 1934'te düğümü kesti. Gestapo'yu Himmler'e verdi. Satranç tahtasında taşlar yer değiştirirken sahnenin dışında SS Dachau'nun kapılarını kapatmayı reddedip ateş açacak kadar meydan okuyordu. Röhm daha da ileri gitti. SA'nın orduyu yutacağı bir gelecekten söz ediyor, konferanslar dayatıyordu. Ordunun sabrı taşınca Göring ile Himmler aynı çizgide buluştu. Röhm durdurulacaktı. 30 Haziran 1934 sabahı Hanselbauer Oteli'ne baskınla başlayan temizlik Münih'ten Berlin'e uzandı. Uzun bıçaklar gecesi. Oda oda gezip tutuklama işaretleri koyan SA karargahına çöken isimlerden biri Göring'ti. İktidarın yeni tekniği buydu. İçeriden vurmak. Bu arada özel hayat, propagandanın ihtişamıyla cilalandı. 10 Nisan 1935'te Göring, aktris Emmy Sonnemann'la evlendi. Sokaklar süslendi, trafik durdu, katedral yolu askerlerle doldu. Hitler sadıçtı. Emmy'ye biçilen rol nettir. 3. Reich'ın 1. hanımı. Ama Göring, o gecenin sessiz bir anında Karin'in mezarına kaçıp bir saat tek başına kaldı. Parlak törenlerin ardında ilk aşkın gölgesi hep oradaydı. Göring'in iştahı, yemek, unvan, güç aynı hızla büyüyordu. Gece yarılarını aşan film seansları, düzensiz sofralar, sınırsız tatlılar, sabaha karşı uyanıp devleti yönetmeye girişen, uykusuz ama coşkulu bir Reich Bakanı. Mayıs 1933'te avcılık Reich ustası ve Alman ormanı ustası payeleriyle yaban hayatına yasalar yazdı. Avcıyı, tuzağı, at sırtında sürek avını kısıtladı. Baltık'la Polonya sınırı arasındaki Şorfay'de ormanında bir sığınak kurdu. Karen Hall. Kapı kollarına kadar her detayı bizzat çizdi. Gösterişli bir saray, aynı zamanda bir hatıra mabedi. Gölgelerde ise kulaklar duvarlardaydı. Danışmanı Robert Diels'in getirdiği telefon dinleme cihazlarıyla yüksek rütbeli parti yetkililerinin hatları açıldı. Mizahlar, alaylar, sırlar. Göring kendisiyle dalga geçenleri bile dinleyip güldü. Ama iş Savunma Bakanı von Blomberg'in kaygılarıyla ciddileşti. Röhm ve Karl Ernst'in konuşmaları SA'nın orduyu gaspı tasarladığını fısıldıyordu. Blomberg'in korkusu bantlarda ete kemiğe büründü. 4 Şubat 1938'de Hitler 6 generali kapının önüne koyup kendisini ordunun başkomutanı ilan ederken Göring'i Reichsmarschall mertebesine yükseltti. Bir ay sonra Avusturya ilhak edildi. Vitrindeki zaferler artarken Göring'in Yahudilere bakışı çelişkilerle doluydu. Bestecileri, ressamları takdir eden bir burun kıvırma. Özel sohbetlerde daha akıllıdırlar diye gülümseyen bir itiraf. Ama savaş mağlubiyetinin faturasını onlara kesen eski bir öfke. Goebbels'la Himmler imhayı fısıldadığında Göring'in yüzü asılıyor, odadan uzaklaşıyordu. Görmek istemediklerinin hızla yaklaşmakta olduğunu bilmeden. 2 Haziran 1938'de Edda doğdu. Vaftiz babası Hitler. Bir yıl sonra 1 Eylül 1939'da Polonya sınırında toplar patladı. Göring kariyerinin zirvesindeydi. Hitler'e bir şey olursa varis tayin edilmişti. Ama strateji masasında çatlaklar büyüdü. Göring, İngiltere'ye derhal hava saldırısı isterken Hitler gözü Fransa'ya dikti. Sonra birden Nordik ülkeler, derken İsveç demiri.
Göring, İsveç'in tarafsızlığını koruyup cevheri alacak bir anlaşmayı zorlarken Hitler haritayı yumruğuyla dürtüyordu. Dunkirk'te İngiliz ordusu kıyıya sıkışmışken Göring hemen vurursak düşerler dedi. Hitler haftalar içinde teslim olurlar diye bekledi. Gökyüzü bozuldu. Liman, fabrika, havaalanı hedefleri dağıldı. RAF, radar ve şifre kırma üstünlüğüyle karşılık verdi. Luftwaffe 1500 uçak getirdi. Gökyüzü Blitz'in küllerine büründü. 9 Ağustos 1940'ta masaya yeni bir harita serildi. Hitler gözlerini Sovyetler Birliği'ne dikmişti. Önleyici darbe. Göring, Mein Kampf'ın sayfalarını hatırlattı. 2 cepheli savaşa girmeyecektin. Napolyon'u örnek verip Rus kışını, Rus iradesini saydı. Hitler bu itiraza öfkelendi ve kararını verdi. Böylece Karin'in heykellerle süslü, sessiz Karinhal koridorlarında asılı duran portrelerin gölgesinde Göring'in hayatı 2 çizgiye ayrıldı. Birinde şatafat, unvan ve av boruları, ötekinde dinleme hatları, tutuklama listeleri ve yanmakta olan şehirler. İkisi de aynı hızla koşarken tarihin duvarına aynı çarpışla toslayacaktı. 1941 yılı geldiğinde Hermann Göring savaşın değil sanatın dünyasına yönelmişti. Bu onun en tartışmalı takıntısıydı. Hayalini kurduğu Hermann Göring Müzesi 1953'te açılacaktı. Rönesans'ın zarif tonlarıyla, Hollanda ustalarının sessiz ışıklarıyla dolu bir hazine. 4 malikanesini doldurmak için yüzlerce tablo, heykel, halı ve antika topladı. Saatlerce bir resmin önünde durur, fırça darbelerine dokunur gibi bakardı. Satıcının kimliği önemli değil, derdi. Sanatın milliyeti yoktur. Ama Avrupa alevler içindeydi. Yahudi karşıtı yasalar sıkılaştıkça, Göring gücünü bazı Yahudi sanat tüccarlarını İsviçre'ye kaçırmak için kullandı. Aynı anda yağmalanan eserleri trenlerle Almanya'ya taşıttı. Bir yandan Louvre gibi müzeleri bombardımanlardan korumak için sığınaklar yaptırıyor, öte yandan onların depolarını sessizce boşaltıyordu. Koleksiyonun envanteri titizlikle tutuluyordu. Andreas Hosfer ve yardımcısı Gisela Limberger'in defterlerinde her eserin fotoğrafı, satın alma tarihi, restorasyon bilgisi vardı. Koleksiyondan gelen gelir Göring Müzesi'nin inşaatına gidiyordu. Ancak 31 Temmuz 1941'de onun kaleminden çıkan bir emir, insanlık tarihinin en karanlık cümlelerinden biri olacaktı. Reinhard Heydrich'e Yahudi sorununun nihai çözümü için hazırlıklara başlanması. Bu satır birkaç ay sonra Wannsee konferansına uzandı. Milyonlarca insanın ölümünü planlayan bir toplantıya. Göring bu sürecin günlük yönetiminde yoktu. Ama imzası tarihin kana bulanmış sayfasına kazındı. Nürnberg'de onu idama götüren belge de buydu. Savaşın gidişatı değişiyordu. 1942'ye gelindiğinde Rusya bataklığı büyüdü. Cephe, asker ve mühimmat yutuyordu. Göring, üretim ve kaynaklardan sorumluydu. Ama 21 Mart'ta emek yönetimi Fritz Sauckel'e devredildi. Sauckel fabrikaları köle işçilerle doldurdu ve ölüm Almanya'nın görünmez üretim bandına dahil edildi. Hitler ile Göring'in ilişkisi giderek soğudu. Luftwaffe artık gökleri koruyamıyordu. Uçaklar azaldı, bombalar çoğaldı. Hitler İngiltere'ye tüm gücüyle saldır emrini verdiğinde Göring bunun intihar olduğunu söyledi. Ne sözü dinlendi, ne istifasına izin verildi. Bir zamanlar Almanya'nın gökyüzü mareşaliydi. Şimdi karar masasında yalnızdı. Savaş sonuna yaklaşırken Göring sahneden çekildi. D-Day çıkarmasında yoktu. Tek ciddiyetini darbe girişimi Valkyrie sonrası tutuklanan yeğenini kurtarmak için kullandı. Ama artık hiçbir karar onun elinde değildi. 1945'te Kızıl Ordu Berlin'e yürürken Göring Karinhal'daki tablolarını toplattı ve geri kalanını imha ettirdi. Sonra eşi Amy ile birlikte Bavyera'ya kaçtı. Bir trafik sıkışıklığında Amerikan teğmeni Jerome N. Shapiro onu fark etti. "Mutluydu," diye yazdı raporuna. Sanki kötü bir rüyadan uyanmış gibiydi. Augsburg'daki sorgu merkezinde Göring saatlerce konuştu. Amerikalı subayların raporuna göre, gazetelerdeki gibi bir palyaço değil, ne aptal ne deli, soğukkanlı, hesapçı ve inatçı. Ama ne derse desin, masumiyet değil, suçun mimarisi üzerinde konuşuyordu.
Ardından Lüksemburg'daki Mondorf Palace Hotel'e üst düzey Nazi tutuklularının kaldığı hapishaneye götürüldü. Orada von Ribbentrop, Dönitz, Speer, Schacht gibi isimlerle birlikteydi. İroni büyüktü. Onu yargılayan savcı Dr. Robert Kempner, 1933'te Göring tarafından kovulmuştu. Nürnberg davalarında 4 suçla yargılandı. Barışa karşı suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve bu suçlara ortaklık. Savunması kibirliydi. Bu, kuru bir siyasi meseledir. Galipler yargıçtır. Bense yenilmişim. Yaptıklarımın hesabını verebilirim. Yapmadıklarımın değil. Mahkeme sonunda 4 suçtan da suçlu bulundu. Ölüm cezası verildi. İdam mangasıyla ölmek istedi. Bir asker gibi. Ama reddedildi. 16 Ekim 1946'da asılacaktı. Ancak o geceden önce beklenmedik bir olay yaşandı. Göring hücresinde sakin görünüyordu. Hapını içti, nöbetçiyle sohbet etti. Saat 22:44'te sessizlik çöktü. Nöbetçi geldiğinde Göring ölmüştü. Siyanürle. Geride 2 mektup bıraktı. Biri suçlamaları reddeden, diğeri emmiye veda eden. "Her zaman yanımda bir kapsül taşıdım," diye yazmıştı. "Asker gibi ölmek için." Cesedi diğerleriyle birlikte yakıldı. Küller isimsiz bir çukura gömüldü. Hermann Göring, Nazi rejiminin en karmaşık yüzlerinden biri olarak kaldı. Savaş kahramanı maskesi altında bağımlı, açgözlü, entrikacı bir adam. Bir zamanlar gökyüzünü fethetmişti. Ama sonunda kendi ihtiraslarının ağırlığı altında düştü. Onu hatırlamak, bir düşüşün anatomisini hatırlamaktır. Gücün, vicdanın yokluğunda neye dönüştüğünü görmek için. Evet, dostlar. Bugün bir devrin yükselişine, çöküşüne ve ardından gelen sessizliğe tanıklık ettik. Tarihin gölgesinde kalan bu hikayeler bize bir gerçeği hatırlatıyor. Güç daima bir bedelle gelir ve o bedel çoğu zaman insanın kendi ruhudur. Eğer bu yolculuğu benim kadar siz de ilgiyle dinlediyseniz, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni bölümlerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Benim adım Gece. Gelen tarih. Bir sonraki hikayede yeniden buluşmak üzere. Karanlıkta kalan geçmişin ışığında. Görüşmek üzere.